Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsü, tadıyla muhteşem muz reçeli tarifiyle sizlerleyiz. Pastalarınızda kullanabileceğiniz, elinizin altında da çok pratik tarif olacak. Çoğu çocuklarımız muzu çok sever, reçelini de çok sevecekler. Hiç dağılmadan muz reçeli nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla sonuna kadar izleyerek sizler de muz reçeli yapabilirsiniz. Muz reçelinin ilk önce şerbetinin yapımıyla başlıyorum. 1 su bardağı toz şekerini tencereye ekleyeceğim. Muz renk vermediği için reçelimin de güzel renk ve kıvam alması için toz şekerini biraz eriterek karamelize yapacağım. Çok yakmadan. Burası çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle şekerimizi çok yakmayacağız. Size nasıl aşamalarını göstereceğim. Şu an orta ateşte şekerimi karıştırarak biraz erimesini sağlayacağım. Sadece 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Daha fazla ekleyip de karamelize tadında muz reçelinin önüne geçmesini istemiyorum. Şekerin başından ayrılmadan şekerimiz eriyip kahverengi olana kadar başında bekleyerek bu işlemi yapalım. Büyük göz ocakta değil, orta göz ocakta, orta ateşte gördüğünüz gibi şekerim hafiften kahverengi kıvamını almaya başladı. Biraz daha eriteceğim. Kesinlikle yakmayacağım. Yanık kokusu olmaması lazım reçelde. O sebeple ocağımızın başından ayrılmadan bu kısmı sabırla yapalım. Şekerim istediğim kıvama geldi. Bu renk yeterli. Daha fazla yakarsam tabii ki reçelde de ağır keskin bir koku olur. Onu da istemiyorum. Muz reçelinin önüne yoğun karamelize lezzeti geçmesini istemediğim için sizler de bu renk kıvamda hemen üzerine su ekleyebilirsiniz. Klasik su bardağıyla 3 su bardağı su ekledim. Soğuk su kullanıyorum. Malzemeleri açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Karamelize yaptığımız için şeker tortuları biraz sert kaldı dibinde. Ama hiç endişeye kapılmayın arkadaşlar. Onlar su kaynadıkça içinde eriyecek. İlerleyen dakikalarda da göreceksiniz. Karıştırmış olduğum şerbetimin içine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. Yine klasik 200 milimlik su bardağı kullanacağım. Bir su bardağı da karamelize ettiğim için toplamda 3 su bardağı toz şeker kullanmış olacağım. Birebir ölçü kullanıyorum. 3 su bardağı suya 3 su bardağı toz şeker eklemiş oluyorum. Reçelinize şekeri az koyduğunuzda meyvasını salar, meyvası dağılır. Eğer şekerin tam orantılı koyarsanız meyveyi şeker sıkar, dağılmadan pişmiş olur. Muz da çok yumuşak bir dokusu olduğu için arkadaşlar mutlaka şekerini birebir kullanın suyla. Şerbetimi 15 dakika kaynatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte altını açıyorum. Kısmadan 15 dakika şerbetimi bu şekilde kaynatıyorum. Şerbeti kaynarken bu arada muzları kesme işlemini yapabiliriz. Yaklaşık 1 kilo muz kullandım. Kabuklarıyla beraber 1 kiloydu. Kabuklarını soyduktan sonra 700 gram kaldı. Kilosunu tartma imkanınız yoksa burada göz kararı da yapabileceğiniz 6 adet muz var orta boy büyüklüğünde. Bu şekilde de hesap ederek yapabilirsiniz. Muzları da gördüğünüz gibi çok olgunlaşmamış muz tercih ettim. Bu şekilde yaparsanız daha güzel reçel elde edersiniz. Dağılmamış olur. Bu işlemi şerbet kaynarken yaparsanız muzlar da bekleme esnasında kararmaz arkadaşlar. Eğer bekletecekseniz muzlarınızı mutlaka yarım limon suyuyla karıştırarak kararmasını önleyebilirsiniz. Ben bekletmeyeceğim. Karartmadan şerbeti kaynarken yapacağım için limon suyu kullanmayacağım. Çok fazla ince dilimlememeye özen gösterin ki reçelinizde çok ince dilimler dağılma olur. Muzların hepsini dilimledim. Size yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiç kararma olmadı. Eğer bekleteceksiniz muzlarınızı bu aşamada yarım limon sıkıp da güzelce muzları karıştırırsanız kararma olmaz. Biraz reçel için sert muzlar kullandım. Sizler de o şekilde yaparsanız daha güzel olur. 15 dakika kaynayan şerbetimin içine muzları ekliyorum. Muzu ekledikten sonra kaşık yardımıyla yavaşça karıştıracağım.
İlk başta karıştıracağım. Sonrasında hiç kaşık kullanmayacağım arkadaşlar. Size de göstereceğim. Muz çok hassas bir meyve olduğu için dağılmaması için kesinlikle çok fazla kaşık vurmamaya özen gösterin. Hafif tencere sallayarak karıştıracağız ve bu işlemle daha güzel muz reçeli elde etmiş olacaksınız. Reçelin içine bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum ki köpüklenmesini engellemesi için. Bu sayede reçelimiz daha parlak, köpüklenmemiş de olacak. Bu arada önemli püf noktalarından biri, ağır ateşte pişireceğiz. Ortagöz ocakta. Şu an kaynadıktan sonra muzlarımız, altını kısıyorum. Kısık ateşte bu şekilde 40 dakika kadar kaynatacağım. Tabii ki kıvamına göre bu işlem uzayabilir. Reçelim kaynadıktan yarım saat sonra tarçın ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tarçın ekleyeceğim. Sizler seviyorsanız mutlaka tarçın ekleyin. Kokusu ve aroması çok güzel lezzet katıyor arkadaşlar. Çabuk tarçın da kullanabilirsiniz ama ben hem renk vermesi, görüntü olarak da hoş bir görüntü olması için toz tarçın kullandım. Çok da fazla kullanmamaya özen gösterin. Yarım tatlı kaşığına yakın kullandım. Bu aşamada da gördüğünüz gibi tencereye sallıyorum. Çok fazla kaşık kullanmamaya özen gösterelim ki muzlarımız dağılmadan bütün halde pişmesi için. Sadece bakın bir iki yerinde tarçının tam dağılması için kaşığı çok az vuruyorum yani reçele. Geri kalanını tenceremizi sallayarak bu şekilde karıştıralım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Muzu yani yemeğe bulduk da reçelini mi yapması kaldı diyeceksiniz ama gerçekten ben bu muzu alırken ayvayla aynı fiyattaydı. Sonuçta ayvadan da reçel yapıyoruz. Muzdan da yapabiliriz. Çocuklarımız zaten seviyorsa bunun meyvasını da yiyor. Reçelini de seveceği için bence çocuklarımız için bu reçeli yapmaya değer. Şu an reçelim kaynayalı 35 dakika oldu. 3 parça limon tuzu ekliyorum. Sizler isterseniz 1 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu da ekleyebilirsiniz. Limon tuzunu da ekledikten sonra reçelimin kıvamını kontrol edeceğim ve altını kapatacağım. Limon tuzunu da ekledikten sonra tenceremi sallayarak güzelce karışmasını sağladım. Limon tuzunu ekledikten 5 dakika sonra reçelimin kıvamını kontrol ediyorum. Ben kaşıkla damlatarak limonumun kıvamını anlıyorum. Eğer sizler daha güzel anlamak istiyorsanız kaseye döküp biraz suyuyla o şekilde kıvamını anlayabilirsiniz. Suyundan biraz alıp derin dondurucuya koyun. Soğutarak güzelce kıvamını istediğiniz kıvamda olmasını sağlayabilirsiniz. Reçelim yaklaşık 50 dakikada yeterli kıvama ulaştı. Ocağımın altını kapatacağım yavaştan. Tabi bazen muza göre, yaptığınız reçelinizin şekerine göre de bu kıvam süresi değişebilir. O sebeple sizler her zaman kıvamına bakarak, kontrol ederek ocağınızın altını kapatın. Muz reçeli çok bilindik reçel olmadığı için sizlere tüm detaylarıyla anlatmak istedim. Videomu çok uzatıp umarım sizleri sıkmamışımdır. Bu konuda hakkınızı helal edin. Reçelimin altını kapatıyorum. Eğer fazla yapıp uzun sürede tüketeceksiniz, kaynarken kavanozlara vakumlayabilirsiniz. Ben fazla yapmadığım için vakumlama işlemini yapmayacağım. Muz reçeli yenmeye artık hazır. İster kahvaltılarınızda, ister pasta yapacağınız zaman hemen elinizin altında çok güzel bir pasta malzemesi olarak da değerlendirebilirsiniz. Şekeri eriterek karamelize yaptığımız için rengi de hiç duru olmadı. Gördüğünüz gibi çok güzel renk ve kıvamı oldu. Şu an reçelim ılık olduğu için suyu biraz size sulu gelebilir. Tabii tamamen soğuduktan sonra daha çok koyulaşacak. Tatlı krizlerinizde de kaşık kaşık yiyebileceğiniz çok güzel reçel tarifi oldu. Aklınıza takıldığınızda sormak istediğiniz sorulara yorum yerine yazarsanız hepsine dönüş yapıyorum arkadaşlar görünce. Hemen kaşığı alıp yakından size reçeli göstermek istiyorum. Soğudukça daha çok kıvam alıyor muz reçelimiz. Bu şekilde püf noktalara dikkat ederek sizler de çok güzel muz reçeli yapabilirsiniz.
Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Tüm samimiyetimle söyleyeyim. Yaptığınızda hiç pişman olmayacaksınız. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.